Dağlıca Karakolu'nu öyle görünce çok üzülmüştüm. Şunun için çok üzülmüştüm. Diyeceksiniz ki daha önce görmediniz mi? Gördüm arkadaşlar. Birçok imkansızları farklı farklı yerlerde gördüm. Ama ikmal yaptığınız yerler, yani en zor şartlarda bulundurduğunuz askerleri en iyi şartlarda bakmak zorundasınız. Yani döndüklerinde, görevden sonra döndüklerinde ısınabilecekleri, saldırı olduğunda tam anlamıyla korunabilecekleri, depolarının büyüklüğüyle çok uzun bir süre ikmal yapmadan kalabilecekleri, her türlü yerle iletişim kurabilecekleri, bunu telefon içinde söylüyorum. Telsiz zaten her zaman irtibatı sağlanır. Askerlerin çağın ilerisinde ekipman ve malzeme kullanabilecekleri yolların olması, açıkçası olmaması beni üzmüştü. Çünkü onlar herkesten daha fazla iyi şartlar hak ediyorlardı. Biz daha geride Tugay merkezinde olduğumuz için, oradan operasyon bölgesine gittiğimiz için döndüğümüzde en azından akşamleyin önümüze gelen bir sıcak yemek vardı. Yani orada evinde yiyebileceğimiz bir şeyler vardı. Bunu niye anlatıyorum? Her şeyi konuşuyoruz arkadaşlar. Her şeyi eleştiriyoruz. Her şeyle ilgili büyük büyük kelimeler sarf ediyoruz. Ama yapanla yapmayanı ayırmadığımız müddetçe, yapanları takdir etmediğimiz müddetçe, bundan daha farklı işleri yapanları övmediğimiz müddetçe çok da fazlasıyla ileri gidemeyiz. Bir anı, küçücük bir fotoğraf karesi, her türlü saldırıya, çünkü hatırlar mısınız Aktüdün Karakolu'nun saldırısı sırasında havan mermileri nasıl üstteki koruma sağlamayan o teneke çatıdan içeri nasıl girdiğini, nasıl yangın çıktığını hepiniz biliyorsunuz. Gerçekten söylüyorum. Benim askerim, benim polisim en zor şartta görev yapıyorsa, en zor şartta görev yapan en iyi şartta kalabilmeli. En iyi şartlarda orada hayatını muhafaza edebilmeli. Benim hayata bakışım, görüşüm bu şekilde arkadaşlar. Yani bundan daha farklı bir şey de söylemek istemiyorum. Diyeceksiniz ki o zamanki şartlarında bunlar yapılmadı mı? Yani kötü müydü de yapılmadı? Yok arkadaşlar, bir kez daha söylüyorum. Bu ülkenin ve bu devletin parası bir karakolu yapamayacak miktarda olamaz. Şunu diyebilirsiniz, onlarca karakol yapamayabilirsiniz, yüzlerce karakol yapamayabilirsiniz. Ama en çok saldırıya uğrayan karakolları ikame edersiniz. Bunun için de bu ülkenin yeterli donanımı, özellikle harp şartlarında ve zor şartlarda bunları yapabilecek olan bir taktik kullanımı da var. Bu şunun için söylüyorum. Bunlar hiç araştırılmaz, bunlar hiç konuşulmaz. Çünkü bunun tam tersini yapan insanlarla da karşılaştım ben. Yani bulunduğu yerde bu şekilde iş yapan insanlarla da karşılaştım. Ama bunları yapmayan insanlarla da karşılaştım. İşte aradaki fark, bir ülkeyi bir yerden alıp bir tarafa doğru götürüyor. Eğer geçmişte bununla ilgili olaylar doğru okunabilmiş olsaydı aynı hatalar bir daha yapılmazdı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ilk saldırıların yapılmaya başlandığı, FETÖ'cüler tarafından saldırılar yapmaya başlandığında, kozmik olayları yaşandığında, bir özel kuvvetleri sanki suç noktası gibi algılatmaya çalışan kara propagandaların yapıldığı dönemlerde ben çıkıp birçok yerde konuşma yaptım. O konuşmaların içerisinde bir anımı anlatmıştım. Demiştim ki Osmanlı Devleti'nin yıkılma süreçlerinin içerisindeki en önemli unsurlardan bir tanesi o dönemin, bugünkünün özel kuvvetleri, geçmişinin akıncıları olan grupların yok edilmesidir. Osmanlı'nın Balkanları hızlı bir şekilde kaybetmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi, çok önemli akıncı beylerin ve akıncı boylarının bir savaşta maalesef topluca ölmesidir. Ve bunu yapan, o dönemde o savaşa götüren bir sadrazamdır. Ve
Sadrazam normalde akıncıların normal kullanılmaması gereken bir savaşta, çünkü akıncılar farklı bir terminolojide kullanılıyor. O dönemde de farklı şekilde kullanılıyor. Savaş meydanına sürülmüşler ve konsept itibariyle doğru bir konsept olmadığı için de maalesef bütün boyların tamamı ölmüştür. Ki akıncıların geçişmesi ne kadar uzun bir süre olduğu için de yerine asla doldurulamamıştır. Özel kuvvetlere saldırıldığında aynen bunu söylemiştim. Demiştim ki özel kuvvetlere neden saldırıldığını ileriki dönemlerde hep beraber göreceğiz. Çünkü özel kuvvetler dediğiniz birim önümüzdeki dönemdeki yaşanacak olayların içerisinde en fazla anacağımız gruplardan bir tanesi olacak demiştim. Hatırlayın, 15 Temmuz gecesi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınar Harekatı, Libya Harekatı, Azerbaycan Harekatı, Irak dahil olmak üzere özel kuvvetler ve özel yetişmiş komando birliklerinin neler yaptıklarını hep beraber gördük. Diyeceksiniz ki inşaat burası ne alaka diyebilirsiniz. Arada bir tek bağlantı var. İşini doğru yapanlarla işini doğru yapmayanların arasındaki fark. Çünkü o dönemde gerçekten işini yapanlar belli noktaya gelebildiler mi? Yoksa gelemediler mi? Benim bahsettiğim tarihler, ben 2004'te ordudan ayrıldım. Ondan öncesinden konuşuyorum. Daha sonraki yaşanan dönemlerde de Ergonokon, Balyoz ve döneminde de yapılan bir sürü hata var. Ve bu hataların içerisinde bu hükümetin de bir sürü kabahati var. Peki geçmişte neler vardı arkadaşlar? Bugün neler var? O gün akıncılara yapılan saldırılar, o gün özel kuvvetlere yapılan saldırılar, bugün her birini beraber görüyoruz ve yaşıyoruz. Okuyun. Bir kitabın, Başımıza Gelenler diye bir kitabın, yaklaşık nereden bakarsanız bakın 1800'lerin sonu, o dönemde yaşanan bir kitabın aradan 200 yıl geçmesine rağmen nasıl güncellenip olduğunu görün. Çünkü insan değişmiyor. İnsanı okursanız, insanın yaptığı hataları düzeltirseniz devlet ayakta kalıyor. Ama insanı pas geçerseniz devlet ayakta kalmakta zorlanıyor. Çünkü o dönemde Mehmet Efendi'nin anlattığı bir hikaye var. Onunla bitireyim. Bir savaşta, ki o zaman işte ceride dediğimiz savaş ceridesi, yani günlük savaşta ne olduysa yazılan, savaşa katılanların isimleri yazıldığı bir belge var. Şimdi de tutuluyor. Yani harekat bölgelerinde ceride tutulur ve hangi operasyona kim katıldı, ne yapıldı, saat saat, dakika dakika da yazılır. O cerideler bakarak da eğer harekatta başarılı olmuşsa, başarılı olan subaylar komutanların takdiriyle madalyalar alırlar. Geçmişte de böyleydi. Bu harekatların başındaki komutana bir yüzbaşı gelir. Şikayet işte. Ve der ki, benim bir mazuratım var. Özel kalem müdürü de işte Mehmet Efendi. Mehmet Efendi dinler. Bekleyin der, ben bir arz edeyim içeriye. İçeriye arz eder. Ve komutan der ki, bütün bilgileri versin, ben araştıracağım. Gerçekten de araştırır. Ve o savaşa katılmayan bazı kişilerin madalya aldığını ama katılanların almadığını görür. Çağırır. Onun altına imza atan o dönemin paşasına soru sorar. Der ki, neden böyle bir şey yaptın? Mazereti yoktur ama şöyle bir savunma yapar. Onun babası da benim komutanımdı. Onun ben çok iyiliğini gördüm ve ben bu iyiliğin karşılığını vermek istedim. Daha sonra kıyametin büyüğü kopar. O kişiden madalya geri alınır ve diğer hak eden kişilere verilir. İşte bir tanecik olay ordu üzerinde büyük etkiler yapar. Okuyun arkadaşlar. Beni bir kitap, o okuduğum kitap hayatımın birçok şeye bakışını değiştirdi. Böyle bir konuşma yapmak istedim. Okuyun ki gerçek anlamda kahramanları, yani hikaye olmayan kahramanları,
Hayatta ne kadar çok değişiklik yapmış olan kahramanları görün. Okuyun ki ders alın. Okuyun ki başkalarının sizi manipüle etmesine fırsat vermeyin. Okuduğunuz müddetçe arkadaşlar gerçekten manipüle olmazsınız. İşte bir karakolun görüntüsünün bana 90'lı yıllarda karşılaştığım bir karakolun görüntüsüyle 2000'lerin başında karşılaştığım bir karakolun görüntüsüyle bana neler hatırlattığını. Dertleşeceğiz. Bazen abi kardeş, bazen ben küçüğünüz olarak, evladınız olarak dertleşeceğiz. Dertleşirken de hep beraber bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Bugünün belki en büyük fırsatlarından bir tanesi bu kitabı size tavsiye etmek.